TÜİK'in verileri sizi heyecanlandırmıyor mu? TÜİK'in verilerini dikkate almamak gerekiyor. Çünkü yaşadığımız gerçeklikle uyumlu değil. Yeni zamlar gelmeyecek dedikçe yeni zamlar geliyorsa tutarsızlık var demektir. Asgari ücreti %30 artırırken yeniden değerleme oranı %44 artıyorsa burada bir tutarsızlık var demektir. Eylem söylem tutarsızlığının had safhada yaşandığı bir ülkede kimse ekonominin mevcut durumuna güvenmez. Bir anda doların kapağı açılıp bir sabah 65 liraya uyanabilir miyiz? Şu an o şoku yaşayacağımız bir durum yok çünkü rezervler noktasında bunu toparladılar. Bir beklenti bozulması, dünyada yaşanacak bir türbülans, Trump gibi bir risk faktörü var önümüzde. Vatandaşın, emeklinin mutlu olması adına iyileştirme beklentisi karşılık bulur mu? Seçim atmosferi olursa bulur. Türkiye'de Kasım'da bir seçim olabilir kanaatindeyim 2025'te. Olmadı Mart 2026 ama öncesinde bir şey lazım. Sistem değişimi. O gelen kaynakları biz inşaat ekonomisine ayırdık. Biz üretim yapmadık. Yapsaydık biz bugün çok farklı bir ülke olabilirdik. Çarçur mu oldu o Tabii paralar? ki çarçur oldu. Söylem düzeyinde değil, eylem düzeyinde tasarrufa girişmeden, vatandaşın vicdanını rahatlatacak eylemlere girişmeden enflasyonu çözemezsiniz. Sonrasında 3 trilyon doları geçen piyasa 1 trilyon doların altına kadar düştü. Herkes para kaybetti. Oyun oynadık yani. O bir fragmandı. Asıl film şimdi başlıyor. Evini satıp faize para yatıranlar oldu. O kadar yanlış bir şey ki bu. Elindeki varlığı kaybettin. Bir daha alamayacaksın kolay kolay. İlk çeyrekte borsadan uzak durun anlamı Hayır, çıkar mı? şu an borsa yükselecek. Ne zamana kadar? Geçtiğimiz yıl bu zamanlar hep altını konuşuyorduk. Bu yıl hep kriptoyu konuşur olduk. Altın Aşağı değerini yukarı. kayıp mı etti Kaybetmez. bu durumda? Dünyanın en eski, en tarihi para Tahtını birimi. kriptoya verdi Yok, mi? vermez. Şimdi o dijitalde olan bir şey sonuçta. Artık bir Trump coin var değil mi? Evet. Böyle bir dünya içindeysek biz nasıl o sistemin mükemmel ilerlediğine ve işte dünyaya barış getireceğine, dünyaya zenginlik getireceğine inanabiliriz? Peki altında gündem olacak bir sıçrayış bekliyor musunuz 2025 yılında? 2025'te çok büyük potansiyel var altın ve gümüşte. Altında. Özellikle gümüşte. Efendim merhabalar, ekonomist Emre Şirin'le birlikteyiz. Ekonomiyi her hafta bir değerlendirmek istiyoruz. Buna hem benim hem de sizin ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Efendim siz hoş geldiniz. Emre Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ekonomi liste başı. Kesinlikle bu ülkede olmak zorunda. Ama ben ilk soruyu ekonomik parametrelerin dışında bir yerden sormak istiyorum izin verirseniz. Sizin için muhalefetin ekonomisti diyorlar, doğru mudur? Vallahi öyle söylüyorlar ama ben şöyle ifade edeyim kendimi. Doğru var, yanlış var hayatta. Ben yanlışa muhalif bir insanım. Yanlış olduğunu düşündüğüm şeyleri kim söylüyorsa onun karşısında dururum. Bu AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti fark etmez. Benim ilkesel bir duruşum var. Hayata karşı bir bakışım var. Ülkenin gerçekleri var. Yaşamın gerçekleri var. Ve bu gerçekler ışığında neyi doğru görüyorsam onu anlatıyorum. Elbette ki benim doğru gördüklerimi başkaları yanlış olarak değerlendirebilir. Onu teyit edebileceğimiz bir durum olursa öz eleştiri de yaparız. Ama ülkenin ekonomik gerçekleri ortada. Yoksulluk, açlık, herkesin açlık sınırına doğru eşitlenmeye başladığı, mülksüzleştiği, hayal kuramadığı bir ülkede yönetimde de iktidar varsa 23 yıldır eleştirmek durumundayız. Hemen bir eleştiriyle o zaman muhalefete bir eleştiri yapmanızı isteyeyim. Son dönemde savunduğu ve sizin itiraz ettiğiniz bir başlık. Normalleşme. Ben başından beri bu slogan ortaya çıktığından beri şunu savunuyorum. Anormalliği yaratanla normalleşemezsiniz. Ne demek istiyorum? Siz normalleşeceğim dedikten sonra ülkenin başına gelenlere bakalım. Kayyumlar, yeni doğan çeteleri, asgari ücretlinin, emeklinin geldiği nokta. Değil mi? Bunların hepsini görüyoruz. Normalleştiğiniz bir noktada bunları yaşamamanız gerekirdi. Ve itirazım şuydu. Bu kadar uzun yıllardan sonra eğer halk sizi yerel seçimlerde birinci yapıyorsa bu bir şeyin göstergesidir. Değişim istiyorum. Ve siz birinci oldunuz. Aslında iktidar oldunuz orada. O zaman ne yapmanız gerekirdi? Seçimin ertesi günü vatandaştaki bu heyecanı, bu değişim coşkusunu daha da büyütüp onu seçim gündemi olarak önümüze her gün koymalıydınız. Şimdi bunu yapmadığınız zaman ne oldu? İktidara yeni bir strateji kurmak için alan, zaman tanıdınız. Yeni bir siyasi mühendislik için. Ve bugün geldiğimiz noktada Suriye meselesi, Öcalan meselesi, ekonominin bu kadar kötüye gittiği bir ortamda bütün gündemlerin yeniden iktidar tarafından belirleniyor olması ve o gündemin peşinden herkesin gidiyor olması söylediklerimin aslında ispatı gibi oldu.
Benim eleştirim bu normalleşme kısmındaydı. Çünkü şunu göremediler bence. 8 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmek istiyorsa bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefetin diyelim gücünü gösterir. Bu gücü kendileri göremediler bence. Bu gücü ortaya koyup ona göre görüşmeleri lazımdı. Normalleşin, tabii ki kavga etmeyin. Ama benim itirazım şuydu. Şunu söyleyerek görüşmeliydiniz. Bir, görüşürüm ama asgari ücretlinin şartlarını iyileştir, şuraya getir. Görüşürüm ama emeklinin şartları buraya gelecek. Görüşürüm ama çiftçiye bunu vereceksiniz gibi spesifik, net, nokta atışı mesajlarla görüşme talebinde bulunursunuz. Direkt vatandaşı iyileştirmeye Kesinlikle. yönelik. AK Parti bu şartları kabul edip görüşürse dersin, halkın karşısına çıkıp dersin ki bak senin için bunları aldım. Kabul etmezse görüşmezsin. Geçersin halkın karşısına dersin ki senin için bunları istedim. Yapılmadığı için görüşmedim. Her halükarda sen kazanırsın. Mesela o yaş haddinden cezaevinden çıkarılan işte askerler vardı biliyorsunuz. Özgür Özel görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve bunu başardık, kazandık dedi. Bu bence dramatik bir durum. Neden? Cumhuriyet'in kurucu partisinin genel başkanı hukukun üzerinde bir yapıyla o insanların cezaevinden çıkmasını bir sözle kabullenmemeli. O zaman hukuk nerede? O zaman kişilerin inisiyatifinde olduğunu kabul ediyorsunuz demektir. O zaman bunu savunabileceğiniz bir noktanın dışına çıkmışsınız demektir. Bakın ben çok net eleştiririm. Kimin ne yaptığı önemli değil. Doğru var, yanlış var. CHP, AKP, MHP, DEM hiç fark etmez. Ben yanlış gördüğümü söyleyen biriyim. O yüzden bazen bana muhalif kanattan da tepkiler geliyor. Neden ülke bu haldeyken bu eleştirileri yapıyorsun? Tam da bu yüzden bu eleştirileri yapıyorum. Ülkenin umuda ihtiyacı var. Halkın umuda ihtiyacı var ve umut olarak sizi gördüğü için birinci parti yaptı. Aslında sizi değil birinci parti yapan muhalif gücü birinci parti yaptı halk. Ne demek bu? Birçok partinin tabanı aslında birleşti ve yerel seçimlerde şu anki iktidarın karşısında kim var en güçlü? Oraya oy verdi. Ha burada şunun etkisi var. Mesela İmamoğlu'nun başarılı projelerinin, Mansur Yavaş'ın başarılı projelerinin, orada sergilenen başarılı belediyeciliğin etkisi var ama bir artık ekonomik tükenmişliğin, çaresizliğin, umutsuzluğun getirdiği bir etki de var. Halk artık değişim istiyorum dedi. Bu değişim ateşinin canlı tutulması gerektiğine dairdi benim eleştirim. Ki hala aynı noktadayım. Şu anda ne istiyor CHP'li? Ne diyorlar şu anda Özgür Özel dahil bütün milletvekilleri? Hemen seçim istiyoruz. Bunu Mart'taki o seçimlerin ertesi günü yapmak gerekiyordu. Normalleşeceğiz, yumuşayacağız. Hayır. Sizi normalleştirmeye çalıştılar. Alan kazandılar. Ben burada temel noktamız şu parti bu parti değil. Biz niye seçeriz insanları? Halkın refahı artsın, yaşam koşulları daha iyi olsun, ekonomik koşullar düzelsin, kaliteli eğitim olsun, kaliteli sağlık hizmetleri olsun, gençler ülkesine dair hayal kurabilsin, kaçmak istemesin. Bilim, sanat, eğitim, spor her alanda ülkemiz daha iyi olsun. Bunları sağlasınlar bize. Değil mi? Bunun için oy veririz. Yani bugünkü iktidar bunları başarılı yapıyor olsa evet ideolojik temelde eleştirilerimiz olabilir ama bak bunları da başarılı yapıyor deriz. Herkes için geçerlidir. Yani takım tutar gibi parti tutmamak gerekir kanaatindeyim. Ben Galatasaraylıyım. Bunu da söyleyeyim açıkça. Galatasaraylıyım. Küme de düşse, her maçta fark da yese Galatasaraylıyım. Fenerli için de böyle. Beşiktaşlı, Trabzonlu için de böyle. Ama siyasi partiler bunun için orada değiller. Siyasi partiler bize daha iyi koşullar sunmak için oradalar. Ama temel problemi söyleyeyim mi size? Temel problem siyasi partiler kanunu. Halk seçmiyor milletvekillerini bu ülkede. Genel başkanlar belirliyor. Genel başkanlar belirlediği için o milletvekilleri de halka değil genel başkana hesap veriyor. Bir sonraki dönem seçilebilmek için. Bunun değişmesi lazım ki ülke gerçek manada ileriye gidebilsin. Bunu partilerden bağımsız söylüyorum. Yani milletvekilleri halkın istediğini önceleyemiyorlar mı bu nedenden dolayı? Kesinlikle. Yıllardır Türkiye'nin en büyük kronik problemi bu zaten. Parlamenter sistemde de bu vardı. Şu an zaten parlamentoda çok var diyemeyiz. Neden? İçinde bulunduğumuz başkanlık sistemi yetkilerin tek merkezde toplandığı, aslında yöneteni de zorlayan,
o kurumlardaki insanların inisiyatif almasını da engelleyen, süreçleri hızlandırmak yerine geciktiren bir yapı ortaya koyuyor. Böyle olunca da ileri gidemiyorsun, gelişemiyorsun, mevcut kazanımları da kaybediyorsun. Yani bugün AK Parti bu sistemle iktidarda, yarın CHP gelsin, İyi Parti gelsin, hiçbir şey fark etmez. Sistemin değişmesi lazım. Yasama, yürütme, yargı bağımsızlığı. Ekonomiye geçeceğiz. Ekonomik sıkıntılar bir sonuç. Sistem probleminin sonucu. Türkiye bir sistem problemi yaşıyor. Türkiye bu sistemden çıkmak zorunda. Türkiye'ye uyan bir sistem değil bu. Dolayısıyla senin yargın bağımsız karar alabilecek. O ekonomi içindeki kurumlar BDDK'sından TÜİK'ine, Merkez Bankası'na şeffaf ve bağımsız karar alabilecek. Veriler önümüze şeffaf bir şekilde konabilecek. İnsanların bu konuda tereddütü olmayacak ki güven oluşturabilelim. Güven oluştuktan sonra da ekonomik koşulları düzeltebilirsiniz. Beklentiler diyoruz ya, neden beklenti anketleri yayınlanıyor sürekli? Hane halkının enflasyon beklentisi, reel sektörün enflasyon beklentisi, piyasa katılımcıları. Çünkü o beklentiler aynı zamanda enflasyonist yapıyı sana belirliyor. TÜİK'in verileri sizi heyecanlandırmıyor mu? TÜİK'in verileri heyecanlandırmıyor. TÜİK'in verilerini dikkate almamak gerekiyor. Çünkü yaşadığımız gerçeklikle uyumlu değil. Şimdi vatandaşın enflasyonun düşeceğine inanması için TÜİK'in açıkladığı veriye bakıp bir de markete, pazara gittiğinde ya da kirasını öderken ödediklerine bakması lazım. İkisini karşılaştırdığında uçuk farklar varsa güvenmez. Güvenmediği zaman da enflasyon düşeceğine inanmaz. İnanmadığı zaman ne olur? Talebini öne çekmeye devam eder. Fiyatlama davranışları açısından reel kesimde ya da esnafta fiyatlarını ona göre belirler. Bugün sattığımı yarın yerine koyamayabilirim diye düşünür ve fiyatları, etiketleri artırır. Fahiş fiyat problemi de buradan çıkar. Belirsizlik ortamı yükseldiğinde, oradaki o boşluk arttığında onu dolduracak menfaatçiler de, fırsatçılar da olacaktır. Yok mu fırsatçı? Var. Kabul ediyoruz tabii ki. Ama onu oluşturan işte doğru verinin olmaması, insanların kafasında sürekli tereddüt olması, belirsizliklerin çok yüksek olması. Böyle olunca da o boşlukları dolduranlar çıkıyor maalesef. Bunu önlemenin yolu bir, siz kura baskı yapmıyoruz dedikten sonra Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Londra'da kuru tutuyoruz diyorsa burada bir tutarsızlık var demektir. O boşluğu vatandaş görür. Vergi ekstra gelmeyecek dedikten sonra ilave vergiler geliyorsa burada bir tutarsızlık var demektir. Yeni zamlar gelmeyecek dedikçe yeni zamlar geliyorsa tutarsızlık var demektir. Asgari ücreti %30 artırırken yeniden değerleme oranı %44 artıyorsa burada bir tutarsızlık var demektir. Çok kullanırım bunu. Eylem söylem tutarsızlığının had safhada yaşandığı bir ülkede kimse ekonominin mevcut durumuna güvenmez. Merkez Bankası'nın Londra'da yaptığı açıklama hükümetle çelişiyor olması bir böyle ağızdan kaçma mı, nasıl yorumlanabilir? Valla ağızdan kaçma mı yoksa hani orada acaba duyulmaz diye mi anlatma bilmiyorum ama bizim şu gerçeği görmemiz lazım. Anlatılan neydi? Kura baskı yok. Hatta biz almasak 20'li seviyelere düşer deniyordu. Çok basit bir nedeni var bunun. Sen şimdi doları baskılıyorsun. Dışarıdan carry trade için gelen var. İçerideki de diyor ki kardeşim kur baskılanacak. Bari geçici olarak geçeyim biraz faiz alayım TL'den. Ama geçici parametrelerle oluşuyor. Burada tabii ki sen TL'ye dönüldüğü için ve döviz girdiği için elbette orada ne oluyor? İşte kur üzerinde rahat bir kontrol sağlayabiliyorsunuz ve rezervlerinizi de toplayabiliyorsunuz. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor. Senin maliyetlerin dolar bazında artıyor. Yani geçenlerde Hakan Kara Hoca paylaşmıştı. 2023 başında Portekiz'de bir kahve 3,6 dolar, Türkiye'de galiba 1,3 dolar. Bugün aynı kahve Portekiz'de aynı fiyat 3,6 dolar, Türkiye'de 4,2 dolar. Yani 3 katına çıkmış neredeyse. Dünyanın en pahalı kahvesini Türkiye'de içiyoruz. O zaman bu şunu gösterir. Siz etiket olarak dolar TL'yi 35.50'de tutabilirsiniz. O da tuta yavaş yavaş buraya geldi. Ama benim yaşadığım dolar TL 60-61 seviyesinde piyasada, ürün ve hizmet fiyatlarında. O zaman bu örtülü devalüasyondur zaten. Peki bu neyin sıkıntısını yaratıyor, önümüze koyuyor? Senin kişi başı milli gelirin, gayri safi yurt içi hasılan, ona göre belirlediğin işte bu kur seviyesiyle enflasyonu işte korele edemiyorsun, asgari ücret seviyen, hepsi dolar bazında bir yerde görünüyor ama senin katlandığın maliyet dolar bazında çok daha yüksek. Bunu göremiyorsun. Peki neyi feda ediyorsun? Doları baskılayarak. İhracatı feda ediyorsun. Turizmi feda ediyorsun. Dolar bazında maliyetlerin artıyor. Halkın yaşam koşulları daha kötü noktalara ilerliyor. Hayat pahalılığı artıyor.
Günün sonunda enflasyonu düşüreceğim dedin. Enflasyon da düşmüyor. Günün sonunda sen o doları serbest bırakmak zorunda kalacaksın. Ve bu kadar maliyete katlandın. Faize kaynak aktardın. Yoksulun kaynağını aldın, zengine verdin. Ve enflasyonu düşüreceğim dedin. Tünelin ucunda ışık var dedin. Ama öyle bir tünele girdik ki ışık görünmüyor. Tünelin boyu uzadıkça uzuyor. Dolayısıyla bitmiyor o yol ve enflasyonu düşüreceğim diye çıktığın yolda kamu harcamaya devam etti. Bütçe açıklarını gördük. 2,1 trilyon lira. Sadece Aralık'ta 830 milyarlar civarında açık verdik. Sen orada harcamaya devam ediyorsun. Yüksek vergiler almaya devam ediyorsun. Yönetilen yönlendirilen fiyatlarında enflasyon yaratmaya devam ediyorsun. Faize kaynak aktarıyorsun sürekli. Dolar bazında maliyetlerin artıyor. Günün sonunda burada bir kazanım yok. Ve kaybedilen çok şey var. Ve biz hem zamana hem orada parasal maliyete katlandık. Ve yine enflasyonist süreç, bakın ücret artışları, faiz indirim süreci, senin yeniden sanayi üretiminde artış başladığında ithalatın artacak. Bunun etkileri hepsini ortaya koyduğumuzda enflasyon artmaya devam edecek. Ücretler düşük kalmaya devam edecek. Alım gücü dramatik bir şekilde 2025'te düşmeye devam edecek. Doların kapağını bir anda açabilirler mi? 65 lira dediniz değil mi? Eğer 60-61 civarında, 62 civarında. Çok önemli değil. Yani bir anda açılabilir mi? Daha önceki yıllarda yaşadığı gibi Türkiye'nin bir anda doların kapağı açılıp bir sabah 65 liraya uyanabilir miyiz? Şu an o şoku yaşayacağımız bir durum yok çünkü rezervler noktasında bunu toparladılar. Ama şunu da unutmayalım. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Bir beklenti bozulması, dünyada yaşanacak bir türbülans, Trump gibi bir risk faktörü var önümüzde. Ki bugün geldi. Atabileceği bir tweet ya da kendi social truth muydu neydi? Kendi platformu var. Onun üzerinden bir paylaşımıyla her şeyi değiştirebilir. Wright Brunson krizi dönemini hatırlayalım. Tabii. Tamam mı? Ve demin onu ifade etmeye çalıştım. Carry trade için gelen geçici olarak geldi. Tamam mı? Türkiye'de onlar ne zaman çıkıyorlar Emre Bey? Yavaş yavaş çıkıyorlar zaten. Yani onların çıkmaya devam ettiği süreci yaşayacağız biz. Bununla birlikte siz yurt içi yerleşikler hani TL'ye güveniyor ve geçiyor dediler ya. Mehmet Şimşek tarafından, Merkez Bankası tarafından açıklanıyor ya bu. Şimdi buradaki temel mesele TL'ye güven değil. Ya da enflasyonun düşeceğine inanmak değil. Ya da ekonomimiz çok iyi gidiyor, program çalışıyor değil. Temel mesele Mehmet Şimşek'in baskılamaya devam edeceğini gördü insanlar. Ve bu süre içerisinde dolarda kalmak bize zarar verir. O yüzden faiz getirisi elde edelim diye geçtiler. Bu geçici parametrelerle. Bunun sağlamasını nasıl yapabiliriz? Hane halkı enflasyon beklentilerine bakın. Çok yüksek. Reel kesim enflasyon beklentilerine bakın. Çok yüksek. Artı asgari ücret ve emekli maaşları arttıktan sonra Ocak ayı itibariyle gelen benzininden tutun da işte elektriğine kadar, suyuna kadar, doğalgazına kadar bütün zamlara bakın. Vatandaş şunu görüyor. Ücretlerim düşük arttı ama zamlar çılgınca artmaya devam ediyor, geliyor. Ve o zaman bu enflasyon beklentilerini törpüleyemiyorsun. Her zaman Demokles'in kılıcı gibi dolar patlayabilir endişesi duruyor. Kontrollü bir şekilde serbest bırakacaklardır. Ama beklenti bozulup ipin ucu bir kaçarsa dünyada bir jeopolitik risk, Trump'ın atacağı bir farklı adım, çılgınca adım bilmiyoruz. Yeni bir savaş çanı. Yeni bir savaş çanı. Sürprizlere açık bir dünyadayız şu anda. Trump koltuğa oturdu. Ve bundan sonra çok daha yoğurdu üfleyerek yemek zorunda ekonomi yönetimi. Ve bu sürece kadar maalesef yanlış yönetildi. Yanlış yönetildi diye ısrarla söylüyorum. Bakın Mehmet Şimşek geldiğinden beri yapısal reformlar dedi. Hiçbir şey yapılmadı. Mehmet Şimşek geldiğinden beri kamuda tasarruf dedi. Devasa açıklar gelmeye başladı. Rekorlar kırıyoruz. Mehmet Şimşek geldiğinden beri vergilerle alakalı bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın, itibar etmeyin dedi. Ek MTV'sine varana kadar ekstra vergiler aldı. Ve almaya devam ediyor. Şimdi böyle bir durumda herhangi bir ileriye dönük umut veren adım yoksa ve baz etkisi dışında enflasyonda bir düşüş yoksa, bakın enflasyon kelimesini de aslında kullanmayalım. Alım gücü üzerinden tartışalım. Vatandaşın alım gücü artıyor mu, azalıyor mu? Biz buna bakalım. Şimdi enflasyon çok böyle konuşuldu, ağızlarda sakız oldu. Herkes konuşuyor, baz etkisi vesaire. Geçelim o işleri. Kavramın içi boşaldı artık. İçi boşaldı. Normalleştik. Alım gücümüze bakalım. Şurada bir bardak su var. Her hafta sucu geliyor diyor ki zam yaptık abi. Şimdi gerçek bu. Sütçün geliyor. Mesela biz sütçüden alıyoruz, marketten almıyoruz. Zam yaptık diyor. Gerçek bu. Elektrik faturana bakıyorsun.
artarak geliyor. Doğalgaz faturalarına bakıyorsun, artarak geliyor. İşte ulaşıma İstanbul'da %35 zam yapıldı. Köprü, otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı. Peki bu ne demek? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin artması ne demek? Senin sofrana gelen her şeyin bundan sonra zamlı gelmesi demek. Maaş bir kere arttı. Ve nasıl arttı? Enflasyonun altında. Daha 2024'ü telafi etmedi. Bir de 2025'in enflasyonu gelecek önümüze. Şimdi tüm bu gerçekler ortadayken beklentileri toparlayamazsınız. Mehmet Şimşek geçenlerde sinirlenmişti. Reel sektörün enflasyon beklentileri gerçeği yansıtmıyor diye. Burada onlara sinirleneceğinize 1,5 yıldır koltukta oturan ve bu beklentileri düzeltmesi gereken bir insan olarak neden bu beklentilerin düzelmediği noktasında kendinizi sorgulamanız lazım. Bütçe gerçekleşmelerine bakıp aslında bu sorgulamayı yapabilirsiniz. Buradan şimdi daldan dala atlıyoruz ama Vedat Işıkhan'a gelelim. Hani biz emeklinin maaşını ödeme telaşı içindeyiz. Ben de sosyal medyada paylaştım. Hem Instagram'da hem Twitter'da. Dedim ki hiç telaşa kapılmayın. Harcamalarınızı biraz azaltın, az tüketin, telaş etmenize gerek kalmaz. Bana güvenin dedim. Zaten bolca para basılmıyor mu? Para basıyorsun, kredi alıyorsun, vergi topluyorsun, yetmiyor. Şimdi buraya kadar olan sohbetten yazacaklar biliyorum. Siz de mi muhalefet yapıyorsunuz? Doğru neyse Tespit o. yapıyoruz. Tespit yapıyorum. Bakın bütçe Tespit rakamlarını ben yapıyoruz. açıklamıyorum. 2,1 trilyon. Bu bir muhalefet değil. 2,1 trilyon açık veriyorsun. Emekliye zam ortada. Emekliye zam ortada. Asgari ücretliye zam ortada. Bunların hiçbiri yorum değil. Hayat pahalılığı da ortada. Bu da yorum değil. Markete gitmiyor musunuz? Pazara gitmiyor musunuz? O toplu taşımaya binerken ödeme yapmıyor musunuz? Yani elektrik faturası, doğalgaz faturası ödemiyor musunuz? Bunlar yorum mu? Hepinize geliyor. Hepiniz katlanıyorsunuz. Dolayısıyla yoruma açık konular değil bunlar. Yani Aralık ayında 830 milyar lira civarında bir açık veriyorsan sadece bir ayda, toplamda 2,1 trilyon lira açık veriyorsan bu bir yorum mu? Ben mi açıklıyorum bu veriyi? Devlet açıklıyor bu veriyi. Şimdi beklenti anketleri açıklanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından. Piyasa katılımcıları bir şey bekliyor. Reel kesim bir şey bekliyor. Hane halkı bir şey bekliyor. Onları da ben açıklamıyorum. Onlar da kendileri açıklıyor. Ben bu veri budur diyorum. Ama bu veri böyle oluşurken reel kesimin ve hane halkının enflasyon beklentileri düzelmiyorsa bunun sorumlusu ben miyim? Ekonominin başında ben değil, ben yokum ki. Mehmet Şimşek var. Mehmet Şimşek demedi mi kardeşim bizden duymadığınız bir şeye inanmayın. Üstüne patır patır vergiler geldi. Üstüne bakın işimizin bir parçası da piyasa. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olarak borsaya vergi dedi. Sonra vergi değil işlem komisyonu dendi. Sonra tekrar vergi dendi. Sonra tekrar kaldırdık gündemimizde 4 kere. Ve piyasa türbülansları oldu hepsinde. Şimdi bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı konuşurken bunların piyasada etki yaratacağını bilmez mi? Neden bunları konuşuyorsunuz? Ya bir kere bakın 100 kere düşünün. Öyle kırılgan bir noktadayız ki 100 kere düşünün bir kere konuşun. Siz bir şey söylüyorsunuz. Sonra pardon diyorsunuz. Tekrar bir şey söylüyorsunuz. Pardon diyorsunuz. Bir daha. Deneme yanılma metoduyla olmaz bu işler. Bu da Mehmet Şimşek'in ağzından mı kaçtı? Orada da bir bu kadar acaba tecrübeli strateji bir insanın, miydi? Bu kadar tecrübeli bir insanın 3 ağzından kaçması düşünülemez. Ağzından kaçtıysa da o zaman kendini bir sorgulaması lazım. Türkiye gibi kırılgan bir ekonomiye ikinci kez getiriliyorsunuz bir beklentiyle. Bakın ilk geldiğinde şunu söyledim ben. Neden Mehmet Şimşek seçildi? Çünkü ekonomi öyle bir darboğazda ki uluslararası piyasalara da Türkiye'deki yatırımcıya da güven verecek bir isim gelmesi gerekiyordu. Uluslararası camiada bir ismi var Mehmet Şimşek. Bakın bunu söyledim ben gelirken. Ve Nebati ile devir teslim töreni yaparken tabiri caizse gözlerin içine bakarak rasyonel zemine dönmek zorundayız dedi. Bu ne demek? Benden önceki dönem rasyonel değildi. Yanlış politikalar uyguladınız. Neydi o yanlış politikalar? Naz politikası. Faizin 8,5'a indirilmesi enflasyonist ortamda. Değil mi? Neydi? KKM'nin çıkarılması. Bunu söyleyen Mehmet Şimşek. Rasyonele döneceğiz diyorsan bir önceki yönetimden devralırken demek ki bunları rasyonel bulmuyorsun. Ben hep şöyle ifade ettim. Bu bir devam filmi diye. Sonrasında. Neden? Arkadaş Nebati döneminde kur aşağıda baskılanmaya çalışıldı. Mehmet Şimşek bir noktada kontrolü bıraktı ama sonrasında yine baskıya devam etti. Aynı politika. O bir yerde baskıladı, bu başka bir yerde baskıladı. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı iken Naz politikası uygulandı. Şimdi
TÜİK bir enflasyon açıklanıyor. Sipariş usulü açıklıyor daha doğrusu pardon. Ona göre para politikası uyguluyorsun. Aslına bakarsan reel getiri orada da yoktu hiçbir zaman. TL'de reel getiri sunmadık. Çünkü İTO'nun, ENAG'ın, TÜİK'in 3 ayrı enflasyonunu görüyoruz biz önümüzde. Şimdi bunlara baktığında hangisine güveneceğiz? Bir de yaşadığımız var. Aslına bakarsanız ENAG da tam gerçeği yansıtmıyor. 2 katı Evet. bir enflasyon Bir açıkladı sepet ENAG. var. Aslında TÜİK'in 2 katından da fazla enflasyon yaşıyor belli kesimler. Neden? Temel ihtiyaç maddeleri değil mi önem kazanıyor gelir düzeyi düştükçe? Bir evin fiyatındaki değişim asgari ücretli emekliyi etkilemiyor. O peynirin fiyatına bakıyor, zeytinin fiyatına bakıyor, ödediği elektrik faturasına bakıyor. O işe giderken otobüse ne verdiğine bakıyor. Şimdi buralardaki fahiş artışlara baktığımızda, sofraya giren domatese, işte lahanaya, karnabahara baktığımızda, pirince, makarnaya baktığımızda, ekmek fiyatına baktığımızda aslında asgari ücretli daha derin bir enflasyon yaşadı. Daha büyük bir enflasyon yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Böyle baktığımızda açıklanan oranlar bir sepet dahilinde açıklanıyor. Ama sepeti daraltmak gerekiyor gelir grubuna göre bence. Çünkü Türkiye'deki ücretli kesimin neredeyse yarısı asgari ücretli. Onun da üstünde belli büyük bir kesim de asgari ücrete yakınsayan ücretler alıyor. Yani 30 bin liranın altında %85'i bu ülkedeki çalışan kesim. Şimdi yoksulluk sınırı ne? 70 binlerin üstünde. 73 binlerde. Ben hep şu tabiri kullanırım. 3'te biri bile diye. değil. Türkiye'de yoksul olabilmek lüks. Yoksulluk sınırı seviyesinde evine gelir giren kaç tane hane var bu ülkede? Sosyal yardım alan hanelerin sayısı her geçen gün neden artıyor bu ülkede? Şimdi bunları söylediğinde muhalif ekonomist olmuyorsun. Ben yanlışa muhalifim. Benim herhangi bir partiye üyeliğim yok. Doğru neyse onu söylemeye çalışıyorum. Bu sistemle Türkiye'nin ekonomik bir başarı elde etme ihtimali yok, açık söylüyorum. Peki Bakan Şimşek'i aşan durumlar olabilir mi? Şöyle, Türkiye'de ben çok açık ifade ediyorum bu konuları. AK Parti'nin 23 yılına bakınız. AK Parti temel başarısını ekonomik büyüme üzerinden tanımlamıştır hep. Şimdi belli gazeteler var, ismini tabii ki burada vermeyelim. Şahap Kavcıoğlu koltuğa oturmadan önce manşetler atıyorlardı Naci Ağbal görevdeyken. Bu operasyonu kimin adına çektiniz diye. Şimdi o gazeteler birkaç aydır benzer manşetler atıyorlar Merkez Bankası ile alakalı. Şimdi Mehmet Şimşek geldiğinden beri kamuda tasarruf diyor. Yapamıyorsa onun gücünü aşan bir şeyler var demektir. 23 yıldır oluşan bir bürokrasi var. Bir siyasi gerçeklik var. Kadrolar var. İhale yasası var. Kamu ihale kanunu var. Aktarılan kaynaklar var. Kamu özel işbirlikleri var. Birkaç yerden maaş alan bürokratlar var. Şimdi burayı bence aşabilme gücü yok. Zaten son gelen bütçe açığı rakamları da Mehmet Şimşek'in gücünün sınırlarının olduğunu gösteren bir tablo bize sunuyor. Çok net bir şey var. Ve 250 bas puan Aralık'ta faiz indirimi geldi. Birçok ekonomist gelmez diyordu öncesinde. Ben 2 ay öncesinden gelecek dedim mecbur. Hatta daha önce gelmesi gerekiyordu, yapamadılar. Ve bu gelen faiz indirimi enflasyonda başarı kazanıldı diye gelmedi. Mecbur olunduğu için geldi. Siyaseten geldi. Reel sektör buna mecbur olduğu için, ihtiyacı olduğu için, nefes alması gerektiği için, şirketler batmaya yüz tuttuğu için. Yine gelir mi? Gelecek. Ocak ayında da 250 bas puan gelecek. Zaten Şubat toplantı yok. Ve her toplantıda muhtemelen faiz indirimi gelecek. Bir tık tabii, inecek. gelecek, Kademeli gelecek. olarak. Gelecek bunlar çünkü ekonomi buna mecbur. Peki bu bize neyi gösterecek? 1,5 yıldır tırnak içerisinde sıkı para politikası uygulandı. Enflasyonu yenmek için. Ama sadece faiz ver, düşük ücret ver politikasıyla olmayacağını söyledik. Günün sonunda enflasyonu yenemedik. Baz etkisini falan geçelim. Biz alım gücü üzerinden değerlendiriyoruz dedik ya demin. Enflasyon kelimesini atıyoruz, alım gücüne bakıyoruz. Bugün faiz indirimleri başladıysa, dün sözüm ona sıkı para politikasıyla, sözüm ona kamuda tasarrufla enflasyonu yenemediysen, faizler inerken, ekonomik aktivite artarken, ithalatın artarken, nominal olarak da olsa, alım gücünü artırmasa da ücretler artarken enflasyonu nasıl yeneceksiniz? Soru bu. Peki vatandaşın, emeklinin mutlu olması adına iyileştirme beklentisi karşılık bulur mu? Seçim atmosferi olursa bulur. Ki ben
ısrarla söylüyorum. Türkiye'de Kasım'da bir seçim olabilir kanaatindeyim 2025'te. Olmadı Mart 2026 ama öncesinde bir şey lazım. Sistem değişikliği. Şimdi bazen böyle söylediğimde siyasi kanattaki insanlar da şaşırıyor. Mümkün değil böyle bir şey. Bu ekonomik koşullarda iktidar seçime gitmek ister mi? Tam da bu nedenle gitmek ister. Hani Berat Albayrak'ın bir sözü vardı ya, işte Mart Şubat'tan iyi olacak, Nisan işte Mart'tan iyi olacak. Mayıs'ta zaten Nisan'dan iyi olacak. Ben de şöyle söylüyorum. 2025-2024'ten kötü olacak. 2026-2025'ten kötü olacak. 2027 zaten daha kötü olacak. Bu kadar mı umutsuzsunuz? Sistem bizi oraya götürüyor. Bu sistem Global bir sistem. sistem mi yoksa sadece Global etkileri var ama biz fahiş hatalar yapıyoruz. Bakın, aynı hataları yaparak farklı sonuçlar beklememek gerekir. Neydi aynı hatalar? Sen tüketmeye devam ediyorsun kamuda. Kaynakları topluyorsun, maalesef yanlış alanlara aktarıyorsun. Çok yüksek vergiler var. Yönlendirilen fiyatlar çok yüksek. Ve para basıyorsun sürekli. Faize kaynak aktarıyorsun sürekli. Üretimi canlandırmıyorsun. Bakın, üretmen lazım ki asıl enflasyonla mücadele edebilesin. Biz bir tüketim toplumuyuz. Maalesef Türkiye ekonomisini bana 2 parametreyle tanımla derseniz şöyle tanımlarım. 1 inşaat, 2 ithalat. Türkiye inşaata ve ithalata dayalı bir ekonomidir. Yani yapısal olarak bu problemleri çözemediğimiz için ve temelde hukuk alanıyla alakalı insanların tereddütleri olduğu için, güven problemi olduğu için Türkiye'de bu sorunları çözme ihtimalin yok. Ve sadece geçici baharlar yaşarsın. Türkiye'ye sıcak sermaye gelir her zaman. Ama bu sana geçici bahar havası yaratır. Kalıcı olarak herhangi bir şeyi çözmez. Ben de şöyle ifade ediyorum genellikle. Geçici çözümler peşinde koştukça kalıcı problemler yaratıyoruz. Kronikleştiriyoruz problemlerimizi. Türkiye'nin maalesef problemleri kronik bir hale dönüşmüş durumda. Peki Kemal Derviş'in geldiği dönemle kıyaslarsanız, o da büyük bir umutla gelmişti hatırlarsanız. O dönem mi, bu dönem mi? Şimdi o dönemde toparlanma çok daha hızlı, çok daha kolay olabilirdi ki oldu. AK Parti de zaten onun ekmeğini yedi. Ona açık konuşalım. Kemal Derviş'e çok şey mi borçlu? Tabii. Neden? Bakın, şimdi hep bir siyasi slogan olarak kullanıldı ya, biz IMF'ye karşı borçlarımızı ödedik, hatta borç verdik. O gün IMF programı uygulandığı için Türkiye o darboğazdan çıktı. Mali disiplin sağlandı. Evet, IMF'ye muhtaç olmak kötüdür. Türkiye'yi o duruma düşürmemek gerekir. Türkiye bir kriz yaşamıştı. Ama yapısal adımlardan en büyüğü nedir biliyor musunuz? BDDK'nın kurulmasıdır. O banka hortumlamalarını hatırlayınız. Yani kendi holdinglerine kaynak aktaran şirketleri, banka patronlarını hatırlayınız. BDDK sayesinde o kalktı. Sermaye yeterlilik rasyoları ölçülmeye başlandı. Her şey kontrol altına alındı, denetim altına alındı. Ve Türkiye bankacılık sistemi belki de dünyadaki en güçlü sistemlerden biri. O sayede şu anda. Çıkmaz o zamanlı mı daha büyüktü, şimdi mi daha büyük? Şimdi daha büyük. Farkı nedir? Farkını söyleyeyim size. Kemal Derviş'in geldiği dönemden ne farklı şimdi? Şöyle söyleyelim, sistem farkı var. O zaman yani aksak da olsa, eleştiriye açık da olsa belli alanları yasama, yürütme, yargı bağımsızlığı vardı. Siz o gün enflasyon verilerinin güvenilirliğinin tartışıldığını duydunuz mu? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Bir enflasyon vardı ama alım gücü bu kadar düşük değildi. İnsanlar evine ekmek götürebiliyorlardı o zaman. Yazar kasa atılsa dahi Atılsa dahi. Onun da daha sonra bir mizansenin parçası olduğu ortaya çıktı zaten. Şimdi yazar kasa atılması sürecinden daha öte bir süreçteyiz. Ama sistem gereği itiraz edemiyor kimse. O zaman ne oldu? Bir takım yapısal adımlar atıldı. IMF'le anlaşma yapıldı. Mali disiplin kontrol altına alındı. Ve AK Parti, yanlış hatırlamıyorsam 2008'e kadar o programı uyguladı. Hani dediler ya, ilk 5 yılı harikaydı AK Parti'nin, başarılıydı. 1. Dünyada zaten parasal genişleme dönemiydi. 2. Türkiye IMF'le anlaşma yapmıştı. Yeni bir iktidar gelmişti, herkes kredi açıyordu. Zaten dibe vurmuştun, krizdeydin ve Türkiye'ye ciddi bir dışarıdan kaynak geliyordu. Mali disiplinde olduğu için hunharca harcanamıyordu. Neyin nereye harcandığı belliydi. Öngörülebilir bir yapı vardı. Ve günün sonunda o süreç seni Avrupa Birliği ile de müzakere noktasında iyi bir noktaya getirmişti. Tam üyelik müzakerelerinin başladığı dönemleri hatırlayınız, 2005-2006. Türkiye'ye çok ciddi doğrudan yatırım girdi o dönemlerde. Türkiye'ye gelen bu kaynaklar sayesinde
çok başarılı bir ekonomik tablo ortaya koyuyor gibi göründü ki öyle de oluyordu. Peki sıkıntı nerede? O gelen kaynakları biz inşaat ekonomisine ayırdık. İthalata ayırdık. Biz üretim yapmadık. İnovasyona, eğitime, bilgiye yatırım yapmadık. Yapsaydık biz bugün çok farklı bir ülke olabilirdik. Çarçur mu oldu o paralar? Tabii ki çarçur oldu. O yüzden ondan sonraki süreçte biz hep geri gitmeye başladık. Çünkü sistem özellikle 2018'de biliyorsunuz başkanlık sistemine geçmekle birlikte şu anda Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi var değil mi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor orada. Gerçekten öyle mi? Mecliste iktidarın istemediği herhangi bir yasanın çıkmama olasılığı var mı? Ya çıkma olasılığı var mı? Ya da çıkmasını istediği bir yasanın çıkmama olasılığı var mı? Yok. Bakanlar her cümlesinde şunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle. Ama Sayın Cumhurbaşkanı seni oraya bakan olarak koydu. Bir yangına müdahale edeceksen Cumhurbaşkanından talimat beklememelisin. Müdahale etmelisin. İnisiyatif alabilmelisin. Veya bir yeni doğan çetesi skandalı yaşandığında Sağlık Bakanı direkt müdahale edebilmeli. Yargı direkt oraya girebilmeli. Bizim bazı şeyleri hani yetki delegasyonu, ben kurumsal hayattan geldim. Eski bankacıyım. Genel müdür, yönetim kurulu vardır, yönetim kurulu başkanı vardır. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, bölüm müdürleri, bölüm başkanları falan. Herkesin bir görev alanı vardır, yetkisi vardır, yetki alanı vardır, inisiyatif alır. Kendi sorumluluk alanındaki işleri yapar. Yetkiyi delege etmezseniz sorumluluklar tek bir yerde birikir ve sorunlar yumağı haline gelir sorumluluklar. O zaman da çözümsüzlükler ortaya çıkar. Sıkıntılar ortaya çıkar. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı şeyleri çözmek istiyor da olabilir. Ama öyle bir yetki alanı, öyle bir yetki yumağı var ki inisiyatif alamıyor kimse bir yerde. Acaba başıma bir şey gelir mi diye korkan bürokrat da olabilir. Aman sorayım o tarafa. İş uzuyor, süreçler uzuyor. Ama onun dışında bakıyoruz süreçler yönetilirken mesela enflasyonla mücadelede büyük hatalardan biri. Hedef saptırılıyor. Talep enflasyon üzerinden bir tanımlama yapılıyor. Ücretlerin bunu körüklediğine inanılıyor. Ama bir bakıyorsunuz fahiş fiyat denetimleri de yapılıyor. Bazı marketler veya işte reel sektörün belli kesimleri de suçlanıyor. Buradan şu örnekle ilerleyelim. GSM sektöründe 3 tane firma var. 2 tanesi varlık fonunda. Bakan çıkmış ne demişti? Fiyatlar eleştiri gelince serbest piyasada oluşuyor. Şimdi onlar yaparken fiyatlara müdahale etmiyorsun, serbest piyasada oluşuyor diyorsun. Ama markette fahiş fiyat uyguluyor diyorsun. Şimdi bu da tutarsızlık. Olmaz. Fahiş fiyat evet var. Ama eylemleriniz de söylemleriniz de tutarlı olacak. Vatandaş da güvenecek. Senin o GSM firmaların 2 katı, 3 katı artış yapıyorsa bunu senin de enflasyonun sözüm ona 44'lerdeyse bunu nasıl açıklayacaksın? Serbest piyasa diye geçiştiremezsiniz. Veya dolar bazında maliyetler 3 katına çıkıyorsa bir ülkede maliyetler asgari ücreti bir kere arttırmanıza rağmen, emekliye memura düzgün rakam vermemenize rağmen, kuru baskılamanıza rağmen dolar bazında maliyetler 3 katına çıkıyorsa benim vatandaş olarak satın aldığım ürünlerin, hizmetlerin fiyatları fahiş bir şekilde artıyorsa o zaman bu talep enflasyonu değildir. 1. Maliyetler. 2. O maliyetleri artıran yanlış politikalar. 3. Beklentiler. Beklentileri bozuyorsunuz. Beklentileri düzeltmesi gerekenler Türkiye'de beklentileri bozuyorlar. Eylem, söylem tutarsızlığıyla. Hedef saptırmayın. Bir kere hep şunu söylerim. Doğru bir politika uygulayabilmeniz için doğruları açıklamanız lazım. Türkiye'de enflasyon verisi güven oluşturmadan, Türkiye'de dolar TL doğru belirlenmeden, Türkiye'de kamu söylem düzeyinde değil, eylem düzeyinde tasarrufa girişmeden, vatandaşın vicdanını rahatlatacak eylemlere girişmeden enflasyonu çözemezsiniz. Şimdi buraya kadar söyledikleriniz sizin söylemlerinizle ülkemizdeki çılgınlığı dile getirdiniz. Ama dünya da bundan azade değil. Dünyada da bir çılgınlık hali söz konusu. Düşünsenize Biden'ı seçen bir Amerika gördük biz. Şimdi devamında Trump bugün başa geçiyor pazartesi günü. Trump'ın da yine dikkat çekici söylemleri var. Daha seçim arifesinde dedi ki ben gelirsem Bitcoin'in de başkanı olacağım. Ve bunu der demez Bitcoin fırladı.
ve o roketteki çıkışı, yükselişi devam ediyor. Bu devam edecek mi? Sert bir geçiş oldu ama devamında da şunu soracağım. Trump'ın başa geçişinin bize yansımalarını biz hemen hissedeceğiz mi Türkiye olarak? Şimdi şu gerçeği kabul edelim. Dünyada şu an uygulanan sistem fiyat para sistemi. Bu bitiyor. Yani tüm merkez bankaları yıllardır zaten kendi dijital paralar üzerinde de çalışıyorlar. Ve kripto gibi bir gerçek önümüze kondu. Şunu da tespit edelim. Pandemi döneminde önümüze bir oyun alanı olarak kondu aslında biraz bu. Evde oturuyor insanlar. Kripto para mı? Kripto paralar. Pandemide insanlar oynasın diye Oynadı. kondu. Hele bizim gibi ülkelerde şeye benzetiyorum ben. Bir ara simit sarayları vardı. Bir başladı. Herkes simit sarayı açtı. Kriptoda bir şey popüler oldu mu Türkiye'de? Herkes onun peşinden gidiyor. Ama ne oldu? Pandemide birileri kazandı o dönemde. Sonrasında 3 trilyon doları geçen piyasa 1 trilyon doların altına kadar düştü. Herkes para kaybetti. Oyun oynadık yani. Ama bu o bir fragmandı. Batanlar oldu. Tabii. O bir fragmandı. Asıl film şimdi başlıyor. Kripto dünyasında. Bir kere bir finansal paradigma değişimi var dünyada. Sistem değişiyor. Onun ayak sesleri bu. Yani bakınız QR kodlarla ödemeler yapıyoruz. Kredi kartları daha öncesinde hayatımıza girdi. Çipli kredi kartları vesaire. Enflasyon sadece bizde yok, tüm dünyada var. Ve yenemeyecekler. Bunu iddiayla söylüyorum. Yenmek de istemiyorlar zaten. Bize ne anlatırlarsa anlatsınlar. Bizim gibi ülkeler çok daha hatalı politikalarla bunu çok daha net görüyor. Türkiye şu anda daha 200 liraların üzerinde banknotlara ihtiyaç duyuyor. Ama gelmiyor. Bakıyorsun cüzdanına da koyamazsın bir sürü şey. Kart kullanman gerekiyor. Aslında biraz da bir yönlendirme de var burada. Aynı şeyi Nakitsiz. Artur Çetin Hoca söyledi, biliyor musunuz? Devletlerin enflasyonu bitirme çabaları boşunadır ve sahtedir. Sahte. Onlar enflasyonu bitirmek istemiyorlar Enflasyona dedi. ihtiyaçları var. Bravo. Enflasyona ihtiyaçları Artur var. Çetin Hoca aynını söyledi. Ve Türkiye maalesef biraz bunun laboratuvarı gibi oldu. Yani deney laboratuvarı gibi. Çok daha sert, çok daha dramatik, insanları çok daha yoksullaştıran bir yapıda yaşıyor Türkiye bunu. O yüzden nakitsiz topluma doğru geçişin öncülleri bu. Enflasyonist yapı, Ülkemiz dijitale üzerinde geçme. bir deney mi yapılıyor? Deney yapılıyor şu an. Maalesef ülkeleri dizayn etmeye çalışan yapılar var tüm dünyada. Ve geçmişe bakın, krizler tarihine, savaşlar tarihine. Kazananlar hep belli. Ülkeler savaşır, insanlar ölür, ekonomiler dağılır. Ama hep bir kazanan vardır orada. O kazananlar dünyada şu anda da kazanan konumunda. Şimdi buradan yine gelelim. Nakitsiz toplum yaratılmak isteniyor. Kontrol et, yönet. Her şey dijital olursa, her şey sistemde olursa insanların attığı adıma kadar her şeyini bilirsin. Her şeyini kontrol edersin. Yastık altı kalkar yastık altı çünkü. kalkar. Kayıt dışını yok edersin. Ama temel mesele kayıt dışını yok etmekse sadece hani kurallı toplum, vergilerimizin nereye gittiğinin belli olduğu, o vergilerin hizmete döndüğü bir toplumsa eyvallah. Ama öyle değilse sadece kontrol et, yönet, tahakküm altında tut, bütün hareketlerini kontrol et ve kısıtla. Ne yapmak istediğine sen karar ver. Senin istediğin şekilde insanlar yaşasınsa asıl mesele, ki dünyada bence böyle bir strateji var. Mülksüzleştirme, yoksullaştırma, dünya vatandaşlığı kavramları, işte nakitsiz toplum kavramı, küresel asgari gelir kavramı, bunlar tesadüfen oluşan kavramlar değil. İnsanlar kontrol edebilsin. Ne ölsün ne gülsün. Ne öldürelim ne güldürelim. Yaşasın istediğimiz gibi. O pandemideki o mevzuyu da o yüzden söyledim. Yani bakın, pandemiyle iş yapış modelleri değişti. Kimi evden çalışmaya başladı. Kimi dedi ki enflasyonist ortam, piyasadan para kazanıyorum. Kriptoda ilk başta kazanıldı biliyorsun, borsalarda kazanıldı. Bunlar oldu ve ne gerek var, niye çalışayım bu rakamlara, enflasyon da var deyip kendi arzusuyla iş hayatını bırakanlar oldu. Ama birçoğu da piyasalarda hüsrana uğradı. Bakın dikkat edin piyasalara tüm dünyada. Aynı anda çöküşler oluyor, aynı anda türbülanslar oluyor, kısa vadeli geçişler oluyor. Küçük yatırımcılar tüm dünyada kaybeden taraftalar, büyükler kazanan tarafta. Türkiye'de de 2024'te borsada büyükler kazanmış, küçükler kaybetmiş. Dünyada da bu böyle. O zaman sen hem işini kaybettin ya da kendi arzunla işi bıraktın. Piyasadan para kazanacağına inandın, orada da kaybettin. Enflasyon sadece bizde yok, dünyada da var. Bizde daha sert hali yaşanıyor, onu söyledim. Bu dünyadaki insanların da mülk edinebilme olasılığını azaltan, mülkü olanın mülklerinden
nasıl söyleyeyim, koparıldığı, mülkünü kaybettiği süreçlerin yaşandığı. Evini satıp faize para yatıranlar oldu Ne bizim kadar ülkemizde. yanlış bir şey. Ne kadar yanlış bir şey ki Türkiye gibi enflasyonist ülkelerde gayrimenkul, eğer bakın şu olabilirdi belli bir dönem için. 10 tane dairesi var. Yatırım amaçlı almış. Kendim, yani ihtiyacı yok. Zaten zengin. Zaten zengin. Bir. İkincisi 500 bin liralık evi olmuş 5 milyon. Artacağı bir yer sınırı var onun zaten. 5 milyonluk yer de 50 milyon olmayacak sonuçta. Evet, artacak nominal olarak ama reel olarak kısa sürede artmaz. O mantıksız değil. Ama bir tane evin var. Oturuyorsun. Dedin ki ya faiz de güzelmiş. Ben bunu satayım. O kadar yanlış bir şey ki bu. Elindeki varlığı kaybettin. Bir daha alamayacaksın onu kolay kolay. Zaten ekonomistlerin sıkça söylediği bir şey. Ev sahibi olan son kuşak bizleriz. Bizden sonrakilerin Dolayısıyla böyle bir en şansı iyi çok üniversitede okuyan bir genç bile bu hayali kuramıyorsa ya da üniversiteden mezun oldu, şu an iş hayatında, aldığı maaşa bakıyor, yaşam koşullarına bakıyor, ev fiyatlarına bakıyor, araba fiyatlarına bakıyor. Bugün tatil sitelerine ben ara ara girer bakarım. Erken rezervasyon adı altında sunulan otel fiyatlarına bir bakın. Türkiye'deki insanların %80'i, 85'i alamaz. Alamaz. Ortalama kalitede bir otel, 3 kişilik bir aile gitse 100 bin liranın üzerinde bir hafta. 150 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin devasa fiyatlar var. Avrupa'da tatil çok daha uyguna geliyor. Ve birazcık parası olan kesim seçeneğini Avrupa'dan yana Kesinlikle. kullanıyor. İşte buradan da şuraya bağlayalım. İşte değerli TL inadı, yani doların düşük kalması, baskılanması. Ben şöyle tanımlıyorum. Hatta sosyal medyada sormuştum bir kere. Bu kadar değersiz olup aynı zamanda çok değerli olan şey nedir? Türk lirası. Çeşitli cevaplar geliyordu. İnsan, işte insan hayatı falan alın. Böyle cevaplar da var. Onlar da yanlış değil. Ama bakın, neden peki hem değerli hem alım gücü açısından aşırı değersiz, olduğu yer açısından da aşırı değerli? Bu da işte o enflasyonla dolar TL arasındaki korelasyonun kopmasından kaynaklanıyor. Onu dedim demin. Dolar TL'nin etiket fiyatı 35,5 da aslında bizim hissettiğimiz 60'ların üzerinde. İşte bu fark senin fakirliğin. Sen istediğin kadar baskıla. Sen, İliklerine kadar peki hissediyor bu fark vatandaş. niye fakirlik olarak yansıyor? Senin hiçbir şeyin, hiçbir fiyatlaman doğru gösterilmediği için, olmadığı için ücretlerin de düşük artıyor. Hep enflasyonun altında kalıyorsun. O yüzden alım gücün sürekli düşüyor. Ürün ve hizmet fiyatları artarken senin ücretin düşük artıyor. Onlar bu kadar artıyor, senin ücretin burada. Aradaki boşluk senin fakirliğin işte. Peki biz biraz vatandaşa sorularına cevap verelim. Faizin kademeli olarak düşeceğini konuştuk. Zaten ekonomistlerin önemli bir kısmı bunu söylüyor. Cumhurbaşkanının da bu konuda gönüllü olduğuna dair açıklamalarını hep duyuyoruz. Artık az önce eleştirisini yaptığımız TL faizi değerlendiren vatandaşın oradan kaçması için doğru zaman başladı mı? Yavaş yavaş, zaten şimdi şöyle söyleyeyim. 1,5 senedir faizler artıyor. Elbette ki doların baskılandığı ortamda, faizin arttığı ortamda, sanayi üretiminin daralması, ekonominin daralması, şirket bilançolarının kötü gelmesi borsayı da negatif etkiledi. Başka manipülatif işler de var. Orada faiz ciddi bir alternatifti. Ve yatırımcılar zaten bunu kullandılar. Bugün de hala 250 bas puan inmesi direkt bu alternatifin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yavaş yavaş inecek. Ama burada farklı enstrümanlarda pozisyonlanma zamanı da geliyor. Örneğin? Borsa. Fakat şunu unutmadan, döngüler var piyasalarda. Yani bugün borsaya girip bütün varlığını bağlarsan, ki benim iddiam ilk çeyrek ve devamında, ilk çeyreğin sonlarına doğru ve devamında, belki geçen yayında da söylemiş olabilirim, türbülanslar bekliyorum. Trump etkisiyle, küresel taraftan da başlayarak. Yurt içi siyasette de belki bir takım dalgalanmalar, türbülanslar olabilir. Küreselde de yerelde de piyasalarda türbülanslar mümkün. O yüzden insanların bir şey yaparken alternatifli olması gerekiyor. Hep ifade ettiğim yedek akçeli gidin, alternatifli gidin cümlesi 2025 yılında daha da anlamlı olacak. Çünkü sık aralıklarla türbülanslara hazır olun. Belirsizlikler çok yüksek. Jeopolitik, siyasi, piyasa açısından
çok fazla belirsizlik var. Dolayısıyla bir anda bir haber akışıyla her şey tersine dönebilir. Siz ne analiz yaparsanız yapın. Çünkü para musluklarının başında olanlar, siyaseti yönetenler, piyasaları yönlendirme gücü olan kurumlar, yerelde küreselde bir şeyi söylediklerinde olumlu ya da olumsuz yönde çok net değiştirebilirler, etkileyebilirler. İlk çeyrekte borsadan uzak durun anlamı Hayır, çıkar mı? şu an borsa yükselecek. Ne zamana kadar? İlk çeyreğinin sonlarına yaklaşırken biraz dikkatli olmak lazım. Yükselecek derken kademe kademe. Mesela 11.200'ler eski zirvesi TL bazlı. Ben oralara geleceğini düşünüyorum. Ya da yaklaşacağını düşünüyorum. Oralara geldiğinde hisse fiyatlarına, küresel siyasete, yurt içi siyasete, jeopolitik unsurlara bakacağım. Biraz daha ilerleyebilme durumu varsa kısa kısa değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bunu söylerken belki 2 hafta yükselecek, 3. haftadan sonra çok sıkıntılı bir sürece girebiliriz. Tarihleri tam kestirmek mümkün değil. Demin ifade ettiğim hususlar nedeniyle. Trump bir laf eder. Bir laf eder. Yani Onu Elon kimse Musk bir tweet öngöremez. atar. Bunu bilemeyiz. O yüzden bu yükseliş trendi borsada, temellendireceğim biraz sonra onu. Şu fırsatı sağlayacak bizim yurt içi yatırımcıya. Zarardaysan bir miktar onu kurtarma. Kâra geçtiysen realize etme. Ve önümüzdeki türbülanslar için portföyünü çeşitlendirip kendini sağlama, garantiye alma fırsatı sunacak. Bunu değerlendirmeyip sana yine ralli pazarladıklarında bu oyuna gelirsen yine içeride kalırsın. Evet, yılın ikinci yarısında çok ciddi bir yükseliş bekliyorum ben borsada. Asıl yükseliş Evet, ikinci yarısında, yarısından ilk çeyrekte sonra, değil. İlk çeyrekte değil. Buradaki yükselişler bir takım portföy çeşitlenme fırsatları sunacak. Buralarda bunu yapar, alternatifini artırırsan, kendini garantiye alırsan, portföyüne kasko yaptırmış olursan, ikinci çeyrekte oluşabilecek türbülanslarla birlikte toplama şansın olur. Sonra da altlardan iyi maliyetlerle toplayıp kazanacağın dönemi beklemeye başlayabilirsin. Aksi takdirde içeride kalırsın gene. Birileri diplerden toplarken sen bir daha borsa yükselsin de zararımı çıkartayım diye bekleyen tarafta kalabilirsin. Ve hep bu tarafta kalıyorsun küçük yatırımcı olarak. Kalma. Bu tarafta kalınmasının temel sebebi de psikolojik. Seni ralliye inandırıyorlar. Bilgiye dayanarak hareket etmiyorsun. Hayale kapılıyorsun. Ve ondan sonra içeride kalıyorsun. Ben hep şunu söylerim. Evet, hayal kuracaksın. Ama gerçekçi, gerçeklerden kopmadan, genel tabloyu, fotoğrafı görerek. Bunun da temel noktalarından biri bilgi eksikliği. Şimdi pazara gittiğinizde 2 kilo domates alacaksınız. 3-4 tezgah dolaşırsınız en güzelini, en uygun fiyatlısını bulmak için. Vereceğiniz para 2 kilo domatese 100 lira diyelim. Bunun için bu kadar araştırma yapıyorsunuz. Ama yıllarca çalıştın, 100 bin lira biriktirdin, 500 bin lira biriktirdin, kimi 5 milyon biriktirdi. Herkesin parası değerli. 5 bin liran da olsa değerli. Tabii, tabii. Para değersiz diyemezsin. Bugün cebinde otobüs paran yoksa otobüse binemezsin. Bu kadar. O yüzden hiçbir para değersiz değildir. Bunu biriktirdin. Bir yatırım mecrasına yönlendiriyorsun. Emre Şirin geldi. Seviyorum Emre Şirin'i. 2 tane hisse söyledi. Oraya paranı yatırdın. Bu doğru bir şey değil. Emre'yi dinle. Ahmet'i dinle. Fatma'yı dinle. Oku. İnceleyip sık doku. Zor kazandığını kolay kaybetme. Riske atabileceğin miktarı belirle, değil mi? Sermayeni kediye Herkesinki yükleme. farklıdır. Tabii. Çünkü zor kazanıyorsun. Enflasyonla da mücadele ediyorsun. Elindeki varlığı korumak temel amacın. Sonrasında da ilerletmen gerekiyor, büyütmen gerekiyor. Finansal özgürlüğünü eline alabilmen için. Ama hiç sorgulamadan yılların birikimini ya da elindeki bir tasarrufunu birilerinin sözüyle bir yere aktarırsan işte ondan sonra zararlar başlıyor. Zarar etmeye başladığınızda ne oluyor peki? O psikolojiyle elindeki varlığı zararına satıyorsun. Sonra başka bir varlık alıyorsun. O düşüyor, zaten düşmüşsün mental olarak. Orada da ufacık bir düşüş olduğunda onu da zararına satıyorsun. Bir sarmal halinde sürekli zarar etmeye başlıyorsun. Çıkmaz üstü çıkmaz. Kripto yarım kalmasın Emre Bey. Tabii. Öngörünüzü merak ediyorum. Tamamlayalım kripto bundan konusu. sonraki süreçte Artık yükselişine yükseliş devam değil mi? edecek ama tüm piyasalarda olduğu gibi burada da aynı şeyi düşünüyorum. Bir miktar yükseliş olsa bile orada da yılın ikinci yarısından sonra küresel piyasalarda da yine çünkü Fed'in bu bir son duruşu biraz şahin bir duruştu. Orada faiz indirimlerine ilişkin
Beklentiler Ekim ayına ötelendi 2025'e. Oradaki veri akışları belirleyici olacak ama yılın ikinci yarısı bence orada da önem kazanacak. Ama şöyle bir tespiti de yapalım. Şimdi bizim borsamızda bir %10, %20 düştüğünde herkes karaları bağlıyor ya. Kripto piyasası öyle bir piyasa ki 24 saat açık ve bir anda servetiniz tükenebilir. Sabah bir uyanıyorsun. Ya da hep şu hikayeler insanların önüne sunuluyor. Bak işte 100 katına gitti. Milyon dolarlık oldu bir anda. İyi de servetini kaybedenleri de bir görmek lazım. Ve bizim ülkemizde şu sıkıntı var. Herkesin elinde telefon. Kaldıraçlı piyasalarda yüksek kaldıraçlı işlem yapıyorlar. Bilmeden yapıyorlar. Oyun olarak oynuyorlar. Oyun oynuyorlar. Ve büyük paralar kaybediliyor orada. Aman ha, yapmayın bunu. Evet, geleceğin dünyası. Buna da bir yatırım alanı olarak bak. Asla oyun oynama. Sepetinde kripto varlıklarda evet olsun ama bak sepetinde diyorum. Ne kadar olsun? Yani o kişinin risk algısına, beklentisine göre değişir. Ben burada sepet ağırlığı vermeyi hiç sevmem. Konjonktüre göre de değişir. Yani mesela şey derler ya, sepetimde %40 şundan var, %20 bundan var. Hayır arkadaşlar. Mesela faiz getirisinin etkisinin azalacağını konuşmuyor muyuz şimdi? Sepetteki ağırlığı farklıydı. Azaltacağız. Veya Haziran-Temmuz ayında 2024'te ben dedim ki bakın rally yok piyasada. Endeks mühendisliği var. Sonra içeride kalırsınız. Dramatik düşüşler olabilir. Canınız yanar. Ve birkaç ay beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bezdirirler. Tam da bu oldu. Orada sepetteki borsa ağırlığını azaltmak gerekiyordu. Yani ama şimdiki seviyede değerli metaller, borsa, kripto evet bir miktar bulunabilir. Ama nakit, kolay nakledilebilir varlıkların mutlaka şu anda olmak zorunda. Mart ayından sonra, Nisan'da bakacağız piyasa türbülanslarına. Çok sağlam düşüşler olursa borsa payımız mesela ciddi arttırabilirim. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar hep altını konuşuyorduk. Altın çıktı mı, çıkacak mı? İşte roket tanımını altın için kullanıyorduk. Bu yıl hep kriptoyu konuşur olduk. En geleneksel ekonomistle dahi kriptoyu konuşuyoruz. Trump etkisi, Elon Musk etkisi tabii. Bunlar işte kriptonun babasıyım diyor ya, işte bir Bitcoin'in babası oldu ya Trump. Altın değerini kayıp mı etti kaybetmez. Bu durumda? Dünyanın en eski, en tahtını kriptoya verdi Yok, mi? Vermez. Şimdi o dijitalde olan bir şey sonuçta. Altını fiziki olarak eline alabiliyorsun. Şimdi altın, arsa, hisse senedi bunlar hiçbir zaman değerini kaybetmez. Dönemlik değil bunlar. Bunlar konjonktürel olarak evet düşüşler olur. Evet yıprattığı dönemler olur. Ama bunlar her zaman var olacak hususlardır. Bunu unutmayalım. Yeni sistem bu. Yeni sistemi de mevcut düzeni kurgulayanlar yaratıyor bana göre. O zaman Bitcoin'de de ya da kripto parada da yapay zekanın ötesinde o zekayı da yöneten bir üst zeka var mı? Var tabii ki. Bana bunun yani ispatlayamam ama bunun böyle olmadığına da beni kimse inandıramaz. Dünyada bu kadar bir ticaret, ekonomik büyüklük, işte savaşlar, finansal sistemlerin dizaynı, bankacılık sistemi, para transfer sistemleri, bunları kurgulayanlar nasıl oluyor da bir anda devre dışı kalabilir, kendi başına hareket ediyor olabilir bu sistem? Mümkün mü böyle bir şey? İşte Amerika'yı yöneten Trump, yanındaki Elon Musk bir tweetle bir kripto parayı veya bir coin'i alıp uçurabiliyorlar. Ya Trump coin çıktı ya. Bakın bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Abukluğu da gösteriyor aslında. Bakın öyle bir piyasa ki bir sosyal medya paylaşımıyla bir anda milyarlarca dolar el değiştirebiliyor. Milyonerler ortaya çıkabiliyor. Fakirler ortaya çıkabiliyor. Milyon dolarlık adam sıfıra inebiliyor. Sıfırdaki adam milyon dolarlık olabiliyor. Ve bu bir sosyal medya paylaşımıyla olabiliyor. Artık bir Trump coin var değil mi? Evet. Yani para kazanabileceğiniz. Eşi de çıkardı bunu. Melanie coin. Evet. Yani böyle bir dünya içindeysek biz nasıl o sistemin mükemmel ilerlediğine ve işte dünyaya barış getireceğine, dünyaya zenginlik getireceğine inanabiliriz? Bir sosyal medya mesajıyla milyarlarca dolar el değiştiriyor dünyada. Demin anlattıklarımızdan bağımsız değil. Mülksüzleştirme, kripto gibi dünyaların içine çekip oyun oynatma, işsiz bırakma, insanları kontrol edebilme adına bir sürü kurgu yapılıyor. Bakın bir sürü insan o tarafa geçti şimdi. Trump coin'e işte para yatırıyor falan. Yakında devletlerin merkez bankaları da Bitcoin alır mı? Belki merkez bankaları kalmayacak. Merkez bankaları kalmayacak ki merkez bankalarının bağımsızlığı gibi bir paradigma var ya.
Acaba ne kadar bağımsızlar? Onu da tartışılması lazım. Hali hazırda bile. Evet, hali hazırda bile ne kadar bağımsızlar. Yani FED bağımsız diyoruz yani. FED ne kadar bağımsız mesela? Ben bunların da üzerinde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki bizim ülkemizdeki gibi insanların gözünün içine sokarcasına hamleler yapılmıyor. Onu kabul edebiliriz. Elbette ki bir takım müdahaleler piyasaya yapabiliyor. Para politikasını kendi görüşü ölçüsünde uygulayabiliyor bağımsız bir şekilde bize göre tırnak içinde. Ama oralarda da siyasetten bağımsız olmaz. Çünkü ülkeyi yönetenler var. Ülkenin hazinesi var, maliyesi var. Siyaseti oluşturanlar var. Bunlardan bağımsız olmaya başladığında bilin ki o devletin içindeki, devleti yönettiğini düşündüklerimizin üzerindeki güçler müdahale ediyor demektir çok fazla. Peki altında gündem olacak bir sıçrayış bekliyor musunuz 2025 yılında? 2025'te çok büyük potansiyel var altın ve gümüşte. Altında. Özellikle gümüşte. Ve Kasım ayında bakın zirveleri gördüğünü ifade ettim ben ısrarla. Ve bundan sonra birkaç ay bant hareketi yapacak. Yükselişler olsa da hemen yükselmeyecek. Bunu beklemeyin ama düşüşler alım fırsatıdır dedik. Tam da onu yapıyoruz. Bakın 3 aydır altın tam yükselmiyor, gümüş yükselmiyor. Gördükleri zirveler arasında bir bant hareketi yapıyorlar. Şu anda alım fırsatı mı var? Tabii ki var. Bu şu demek değil. Bir miktar daha düşmez, işte yüzdesel oynamalar yapmaz demek değil. Ama dünya enflasyonu yenemeyecek. Dünyada jeopolitik riskler bitmeyecek. Ve bu sistem borçluluk üreten, bu sistem piyasa balonları yaratan bir sistem. Mevcut finansal sistem dünyadaki. O yüzden bir değişimin içindeyiz diyoruz ya. Bu sistem böyle ilerlediği sürece bu kadar jeopolitik risk varsa enflasyonda bir aşağı yönlü trend bana göre olmayacak. Olmayacaksa ve enflasyonu dünya yenemeyecekse değerli metaller bu iki parametreyi ön plana koyduğumuzda ki belirsizlik ve risk ortamları da besler bu tarafı. Ön planda olacak. Yani gümüş tarafında özellikle bu yenilenebilir alanlar, sektörlerde biliyorsunuz sanayi metali olarak da kullanılıyor. Sınırlı da bir kaynak. Hastane cihazlarında Tabii, sınırlı da bir kaynak. kullanım alanı çok fazla. Oradaki asıl potansiyel aslında gümüşte. Altının üzerine çıkar mı? Tabii. Yani altından daha fazla getiri sağlar. Ki şöyle düşünün. 2011 yılında aslında gümüş tarihi zirvesini görmüştür. 50 dolarlar seviyesinde. Şimdi geldiğimiz yer sadece 35 dolar. İşte onu da muhafaza etmek çok zor Emre Bey. Ya öyle. Sistemde tabii yapmakta riskli. Tabii finansal sisteme de güven çok fazla yok. Mesela borsa yatırım fonları üzerinden mesela Türkiye'de onlar olabilir. İnsanlar çünkü bankadan üzerinden aldığında zaten o aslında gümüş ve altın değil. Onlar bir türev ürün. Tabii. Bankadan aldığında. Tabii. Fiziki olarak aldığınızda muhafaza etmek çok kolay değil dediğiniz gibi. Ne yapılabilir? Piyasada işlem yapıyorsunuz. Yine de portföyün bir miktarında dünyada krizler, finansal sistem, işte siber saldırılar, bir sürü risk var önümüzde. Daha önce komplo teorisi olarak birçok insanın gördüğü ama artık herkesin kanıksadığı ve kabul ettiği hususlar bunlar. Fiziki önemli, önemsiz demiyorum. Tutabildiğin kadar, ne kadar tutabiliyorsan. Ama sistem içerisinde bankada vergi var, al-sat makası var. Niye? Bu da aslında bir sermaye kontrolü Türkiye'de dolarize olmamak için. Bunu ne yapabilirsin? Borsa yatırım fonları üzerinde mesela borsada hisse senedi alır gibi yapabileceğin ürünler var. Darphane altın sertifikası var. İşte gümüş fonları var vesaire. Oradan işlem yapılabilir belli bir vadede. Oradaki risk daha mı düşük? Daha düşük. En azından çabucak hisse senedine döndürebilirsin. Çabucak nakde dönebilirsin. Elinin altında. Çünkü banka aracılığıyla yaptığında dediğim gibi orada bir makas var. Vergi var. Alırken de satarken de kaybediyorsun. Böyle bir riskin de var açıkçası. Ama ben çok potansiyel görüyorum. Fakat potansiyel görsem de şunun altını çizelim. Şimdi söylediğimizde insanlar izleyince yanlış algılayabiliyor. Bütün parayı o tarafa kanalize ediyor. Ben portföy sepetinden yanayım. Ağırlıklar konjonktür olarak değişebilir. Ama portföyünde seni her zaman bir takım risklere karşı koruyacak ürünler olmalı. Kapanışı şu soruyla yapmak istiyorum. Suriye'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük. Kaç? 300'e varan gümrük uygulamış. Şimdi orada Türk inşaatçılar gidecekler, iş insanları gidecekler ama gümrüğe tabiler. Ne diyorsunuz? Hafif kanınıza dokunuyor mu? Benim dokundu da. Ya dokunmaz mı? Şimdi burada Yedir, milyonlarca mülteci yıllardır bu toplumun aslında kaynaklarını kullanıyor. Bakın biz değiliz yani ırkçı değiliz. İnsanlar, çocuklar, kadınlar savaştan kaçıyorsa, mağduriyet varsa tabii ki sahip çıkmak lazım. Yani insani açıdan baktığımızda. Ama işin ülkesel boyutuna, uluslararası siyaset boyutuna
veya iç dinamiklere baktığımızda tamamının böyle olmadığını da gördük milyonlarca mülteci geldiğinde. Tabii, tabii. Ve bu kadar Suriye ile içli dışlı olacaksın. Yeni yönetimin gelmesini de Türkiye'de davulla zurnayla karşılayacaksın. Söz sahibi olduğuna dair fotoğraflar, Tabii. görseller paylaşıldı. Biz burada oyun kurucuyuz diyeceksiniz. Yeni yönetimde söz sahibiz diyeceksiniz. Zaten bu iddialara binaen çok Tabii, ironik Hakan Fidan geldi. çay içecek gidecek. Güzel fotoğraflar paylaşılacak. Evet. Ve üzerine Türkiye'ye işte ürün bazında %300'lere varan vergiler konacak. Ve sonrasında Ticaret Bakanlığı açıklama yapıyor. Yüz yüze görüşeceğiz bu konuyu diyor. Orada işte sınır kapılarında kuyruklar oluşuyor vesaire. Bununla ilgili haberler var. Onlar da mı şaşırdılar sizce? Vallahi biz bilmiyorum ama biz çok şaşkınız, onu biliyorum. Gerçi ben şaşkın değilim. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye iç siyasete dönük olarak Suriye'de oyun kurduğunu ve oradaki yeni yönetimi kendisinin oluşturduğunu söylerken İsrail Şam'a doğru yaklaşırken şunu söylüyordu. Maalesef bizim sınır komşumuz İsrail'di. Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Gazze'de istediğini aldı İsrail. İlerliyor yavaş yavaş. Orta Doğu'da bakın, Suriye'yi geçelim, diğer Arap ülkelerine bakalım. Amerika'dan izin almadan mutfağa gidip su alamazlar, içemezler. Ürdün mesela. Hepsi öyle. Yani o yüzden Suriye'de de bir kurşun atmadan Esad bırakıp gidiyorsa, sözüm ona Suriye'deki oyun kurucu Rusya Esad'ı korumuyorsa ve İsrail bir anda hiçbir şey yapmadan olayın merkezinde sahibi konumuna geliyorsa, biz başka bir siyasi oyunun içindeyiz ve bunu 2011'de Obama döneminde başlayan Arap Baharı'ndan bağımsız okuyamayız. Bahar değil. O küresel güçlere ve İsrail'e bahar ama Kara Orta kış. Doğu coğrafyasına kara kış. Oradaki halklara. Zulümden başka, ölümden başka, yoksulluktan başka ne getirdi Orta Doğu'ya? Libya, Lübnan. Hiçbir şey getirmedi. Paramparça edildi. Tabiri caizse aşiretler şeklinde yönetilen beyliklere bölündü. Ve insanlar o günleri bile arar hale geldi. Şimdi buradan bir demokrasi çıkmaz. Kurşun atmadan öncesinde terör örgütü olarak tanımlanan bir örgüt gelip oturuyorsa Suriye'nin başına, yeni bir devlet düzenini bunlar kuruyorlarsa ve bunu da emperyalist diye tanımladığımız ülkeler yapıyorsa ve destekliyorsa şu an, buradan bir barış çıkmaz. Irak'a bakalım. Buradan bir huzur çıkmaz. Libya'ya bakalım. Değil mi? Çıkmadı. Dolayısıyla hayalcilik olur ve ben orada veya dünyanın herhangi bir yerinde bizim oyun kurucu olabilmemiz için bir tek parametrenin olması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik olarak güçlü bir Türkiye, siyasi olarak masada güçlü olabilir. Umuyorum güçlü bir ülke konumuna geliriz ekonomik olarak da. Çok teşekkürler. Efendim, yorumlarınızı bekliyoruz.